İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin yine her hafta olduğu gibi NTV ekranlarında. Çok şükür sizlerle efendim. 98 bölüm olmuş, bayağı hızlı gidiyoruz, hayat hızlı geçiyor. Ama biz hep tek bir konuyu konuşuyoruz insan. Ve tabii ki stüdyodaki sevgili konuklarımızla beraber konudan konuya atlayarak değişik yerlere gidebiliyor. Siz de stüdyoda misafirimiz olmak istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Açıkbeyin.com/NTV adresine gidiyorsunuz. Katılım formunu dolduruyorsunuz. En kısa zamanda, bize uygun bir zamanda burada sizi misafir ediyoruz. Ama gelemiyorsanız, sorularınız varsa, bize bir şeyler etmek istiyorsanız oradaki Sinan Canan'a soruyorum bağlantısını tıklayarak efendim bizlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Biz de o yorumlarınızı ve katkılarınızı bayıla bayıla okuyup programımıza dahil etmeye gayret ediyoruz. Bugün yapay zeka ile nasıl yaşayacağız, biraz onu konuşacağız. Şimdi daha 2 sene önce hani böyle bir gündemden zor bela haberdarken şu anda hayatımızın içine öyle bodoslama girdi ki biz geçen sene bu konuda bir bölüm de yapmıştık ama o günden bugüne köprünün altından çok sular aktı. Şimdi bizim yerimize düşünen, yazan, çizen, resim yapan, müzik yapan, her şeyi neredeyse bizden iyi yapan, hatta bizim ustalardan daha iyi yapan bir şey var hayatımızda. Çoğumuz tam olarak ne olduğunu ve bunu nasıl kullanacağımızı pek fazla henüz anlayamamış olsak da işin tabii ki az sayıda profesyoneli dışında hayatımızda belirgin bir durum olduğu çok açık. Bugün insanın fabrika ayarları bakış açısıyla bir daha bu konuyu ele alıp bakalım bir seyir defteri kaydı yapacağız. Yani ne durumdayız, nasıl bakabiliriz ve özellikle birbirimizi nasıl kuvvetlendirebiliriz? Yani onunla rekabet etmek artık pek mümkün değil ama birbirimizi destekleyecek bir bakış açısı nasıl olabilir? Hazırsanız onun üzerine bir muhabbet edeceğiz hep beraber. Bugünkü konumuz yapay zeka ile nasıl yaşarız? Ana problem bu. İnsan bilgiyle yaşayan bir varlık. Hatalı olup olmadığını kontrol edemeyeceğiniz bir şey var elinizde. Yapay zeka çağında o zaman bilmek mi önemli, sorabilmek mi önemli? Kaybettiği zamanı telafi etmek için yapay zeka kullanıyor aslında insanlar. Aslında kendime şunu soruyorum. Hayatımı sürekli kolaylaştıran şeyler arttıkça hayatımın anlamına ayırdığım zaman azalıyor mu? Ben yapay zekayla işte bir işimi hallettiğim zaman ben onlara çok kibar davranıyorum. İşte teşekkür ediyorum. Harika. Yarın bunlar dünyayı ele geçirdiklerinde bana farklı bir ayrıcalık tanırlar mı? Efendim, dolayısıyla bugünkü konumuz yapay zeka ile nasıl yaşarız? Ana problem bu. Yani zaten bunları sonra sonra ömrümüz bitti. Ben yani 1972 doğumlu bir insan olarak hani bizim neslin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi hakikaten. O kadar fazla şey gördük ki bir de her 3 ayda 6 ayda bir yeni bir şenlikle diriliyoruz vallahi. Enteresan bir hayatımız var. Şimdi de bu mesele, bu arada bu mesele tek bir mesele değil. Yani yapay zeka bir teknoloji ve bu arada 10-15 senedir zaten hayatımızın içinde, sosyal medya uygulamalarında orada burada ama son 3-4 senedir artık son kullanıcıya hitap eden bir takım hizmetler olarak hayatımıza girmeye başladı. Böyle soru soruyoruz, cevap alıyoruz, biz ona bir takım işler yaptırıyoruz. Mesela şu anda birçok meslek artık eskisi gibi yapılamıyor. Mecburen bu teknoloji içinde kullanmanız gerekiyor. Yazılımcılar mesela biraz zorda çünkü artık yapay zeka bayağı kendi kendine yazılım yapıyor. Hiç yazılım bilmeyen insanlar oturup birkaç tane basit tarif yaparak çalışan yazılımlar üretebiliyorlar. Her türlü işte ses, görüntü vesaire üretimi artık çok tuhaf bir şekilde kolaylaştı. Ama aynı zamanda da ucuzladı. Yani bu konuda da ne yapacağımızı çok bilmiyoruz. Ortalık sahte videolardan geçilmiyor. Devlet başkanlarından tutun da ünlü kişilerin garip garip şeyler söylediği ve yaptığı videolar artık yani gerçek mi yalan mı ayırt edemeyeceğimiz bir gerçekçilikte dolaşıma girmeye başladı. Ve bütün bunların içerisinde başka sorunlarımız da var. Mesela yapay zeka bizi aptallaştıracak mı? Herkes bana özellikle bunu soruyor. Şimdi beyin hani sürekli bununla uğraşıyoruz ya. Maalesef ilk intibamız biraz bu yönde. Eğer her işimizi ona devredersek ve biz böyle yan gelelim yatalım, hani insanın çok sevdiği o şey var ya, o tarafa doğru gidersek durum çok iyi olmayacak gibi gözüküyor. Mesela şimdi yapay zeka ile donatılmış robotlar geliyor çok yakın bir zamanda. Hatta işte artık bizi eşimizden, çocuğumuzdan daha iyi anlayan robotlarımız mı olacak acaba? Onlarla ilişkilerimiz nasıl olacak? Onların bir hakkı hukuku olacak mı? Biz bu robotlarla nasıl normal yaşamımızı devam ettireceğiz? Ve özellikle de
Önümüzdeki şu yakın gelecekte, bu arada artık gelecek demek biraz tuhaf oldu çünkü geleceğin içinde yaşıyoruz. Muhtemelen hiç kimse o yüzden bilim kurgu yazmıyor artık, yani bayağı bilim kurgusal bir şeyde yaşıyoruz. Biz bunun içinde nasıl insan olma özelliklerini muhafaza edeceğiz? Bu konu, bu son konu özellikle önemli çünkü biliyorsunuz ta baştan beri biz her şeyi insanın fabrika ayarları çerçevesinde konuşmaya çalışıyoruz. İnsan biyolojik bir organizma ve biyopsikososyal bir canlı olarak öyle bir şey icat etti, 2 tane bina yaptı diye özellikleri değişen bir varlık değil. 100.000 sene önceki atamızla hemen hemen aynı ayarlarla bu dünyada yaşıyoruz ama ortamımız çok farklılaşıyor ve çoğu zaman uyum sağlamakta zorlanıyoruz. Hatırlayınız, insan için ürettiğimizi iddia ettiğimiz her şey neticede bize bir takım sıkıntılar çıkarıyor. Çünkü insanın ne olduğunu konuşmaya çok fazla fırsatımız olmuyor. Biz de işte burada biraz bunu yapıp bugün özellikle bu yeni teknolojiye biraz insan açısından bakacağız ama başlamadan önce birincisi yapay zeka, zeka deyip duruyoruz. Zeka neydi? Zeka emekti. Yok öyle demeyeceğim. Zeka problem çözebilme yeteneği demek. Yani herhangi bir şey bir problem çözebiliyorsa, burada en basit düzeyde akan bir su bayır aşağı giderken bir taşın etrafından dönebiliyorsa onu bile bir zeka olarak düşünebilirsiniz. Aslında zeka bir problemi aşma. Bunun için çeşitli kaynakları kullanabilme becerisi. Şimdi tabii ki cansız bir maddenin zekası var yok, o bir spekülasyon. Ama biz insan olarak belli bir zeka kapasitesine sahibiz gibi gözüküyor. Diğer bütün canlılarda da olduğu gibi. Akıl dediğimiz bir meleke var. Bunun henüz yapayı yok diye zannediyoruz. Yani çünkü yapay zeka diyoruz, kendimizi rahatlatıyoruz. Akıl ne? Zekanın hangi sorunu çözüp hangisini çözmeyeceğini, yani nereye çalışacağını belirleyen seçici kudret, yönlendirici irade ya da işte o anlamı, hikayeyi oluşturan şey. Aslında yönetici olan akıl. Ve bugünün dünyasına baktığımızda hani bu yapay zekalarla donatılmış sistem hani pek bize hizmet etmiyor gibi de biz ona hizmet ediyor gibiyiz ya biraz. Dolayısıyla aslında biraz bir yapay akıl da yavaş yavaş bizi yönetmeye başladı gibi. Bir de bizim bir idrak diye bir yeteneğimiz var, anlamak diye bir yeteneğimiz var. Şimdi yapay zeka dijital olarak bizim dilimizi, kelimeler şeklinde ürettiğimiz o lisanı sayısallaştırıp bizim için hesap kitap yaparak güzel metinler üretiyor. Bunu da çok hızlı yapıyor. Biz buna bayılıyoruz. Ben size de mesela 100.000 yıl zaman versem, elinize bir de kağıt kalem versem aslında onun yaptığı şeyi siz de yaparsınız da 100.000 senemiz yok. Yani biraz hızlı davranılması gereken bir süreç. Yapay zeka bunu saniyede bilmem kaç milyar işlem yaparak çok hızlı yaptığı için aslında bizim lafımızdan bize yeni laflar üretiyor. Dolayısıyla burada çok yenilik yaptığı bir şey yok aslında. Sadece çok hızlı yaptığı bir şey var. Bunu bir cebimize koyalım. Yapay zekaya zeki derken aslında biraz hızı gözümüzü boyuyor. Yoksa insan gibi böyle çok sıra dışı, yenilikçi bir şey yapma yeteneği henüz, bu arada bu televizyonda yayınlanıp kayıtlara geçecek, yarın bir gün rezil olmayalım, henüz 2026 yılı itibariyle yok yani onu söyleyeyim. Ve bu sayısal örüntü yakalama özelliği bugün anladığımız kadarıyla insan zihninin çalışma prensibinden biraz farklı. Biz bunu beyin, nöron işte o mekanizma üzerine bir ilhamla geliştirmişiz insanlar olarak. Ama hepsini tam anlamadığımız için böyle küçük bir benzetimini yapıp çalıştırdığımız bir sistemi yıllardır geliştiriyoruz. İnsan aklı ve zekası bildiğimiz kadarıyla biraz farklı çalışıyor. Hala aradaki farkı tam anlayamadık. Bu arada bir dipnot koyayım. Birçok yapay zeka uzmanıyla da beraber çalışıyoruz biz. Şu anda yapay zeka üreten mühendisler de içeride ne olduğunu çok fazla bilmiyorlar. Yani o artık böyle kendi kafasına göre takılan bir şeye dönüşmeye başladı. O yüzden her kafadan bir ses çıkıyor. Kimi felaket senaryoları yazıyor, kimi ütopyalar çiziyor. Biz de böyle evde Allah bizi korusun diye izliyoruz yani. Hani uzmanın bile çok anlaşamadığı bir meselede olduğumuzu görelim. Şimdi tabii her yeni teknoloji bir dirençle, bir korkuyla bazen de toplumun az orandaki bir kısmı tarafından bir hevesle karşılanıyor. Hevesler genelde azdır. Korkan daha çoktur. Ama düşününüz mesela şimdi aynı şey ilk makineler yapıldığında da olmuş. Bu sanayi devriminden sonra büyük makineler çıkınca bir sürü insan işsiz kalmış değil mi? İşte fabrikalar kurulmuş falan filan. El emeği otomatize edilmeye başlamış. Sonra elektrik diye bir şey girmiş hayatımıza. Elektrik girince daha büyük enerji, daha büyük fırsatlar ama yine insanın hayatını çok değiştiren ve korku oluşturan bir şeyler. Ona bağlı aydınlatma bütün düzenimizi değiştirmiş. Sonra telefon diye bir şey girmiş hayatımıza. Girdi yani ve şu anda merkezde telefonsuz bir hayat düşünsenize. Gerçi şimdikilere telefon diyoruz ama
Telefondan başka her şeye benziyor. Ama o sabit telefonları düşünün. Mesela onlar hayatımızı çok fazla değiştirdi. Ben hatırlıyorum. Sonra Allah muhafaza internet diye bir şey girdi. O zaten komple bütün oyunu değiştirdi. Şimdi bütün bunlar bakın hayatımıza girerken bir reaksiyon ama şu andaki hali bir olmasalar ne olur bir düşünün. Bitti hayatımız. Öyle bir benimsedik ve sistemi onun üzerine öyle bir kurduk ki şu anda bir elektrik kesilse, şu anda bir telefonlar gitse, bir iletişim kopsa bittik yani. İnternetin olmadığı bir hayat düşünemiyoruz. Ben oğlumla öyle bir egzersiz yapmıştım. Benim 20 yaşındaki durumu bir anlattım. Çocuk bunalıma girdi oturduğu yerde. Baba öyle dünya mı olur diyor. Vardı yani biz yaşıyorduk bir zaman ama şimdi bize imkansız geliyor. Ve zannediyorum bu işte dün arama motorları ya işte ne işe yarar falan filan diye sorarken ayrılmaz parçamız oldu ya. Direkt artık her şeyi onlara soruyorduk bir zamana kadar. Şimdi de bu yapay zeka. Resmen hayatımıza çok hızlı nüfuz ediyor. Bu arada arkadaşlar ben ilk arama motorunu gördüğümle kullanmaya başladım. Arasında 2 sene falan var. Yapay zekanın adını duydum. Aktif kullanmaya başlamamla arasında 6 ay bile yok. Yani çok hızlı bir şekilde hayatımıza dahil olmaya başladılar ve bu hız gittikçe de artıyor. Tabii ki böyle olunca da biz bir takım problemler de yaşıyoruz. Bunların en önemlilerinden bir tanesini geçen programlarımızdan birinde konuşmuştuk. Beyin iflası diye bir meselenin yapay zeka versiyonu var. Ödevleri ona yaptırayım, her şeyi otomatiğe alayım, benim yerime çamaşırları da yıkasın, işte çocuklara da baksın, haberleri de özetlesin, hadi bu kitabı da benim yerime okusun dedikçe beynimiz küçülüyor. Fiziksel olarak beynimiz küçülüyor, zeka kapasitemiz düşüyor, dikkat kapasitemiz zaten azdı, iyice azalıyor. Yani bize zararlı olan bir tarafı da aşikar olarak var gibi. Ama zararlı olan bir tarafı var diye burada ağıtlar yakacak değiliz, onu da söyleyeyim. Size birkaç tane enteresan araştırma sonucu getirdim. Bir kısaca onlardan bahsedeyim. Bir kere beni en çok çarpan araştırma sonucu dünya genelinde özellikle sanayileşmekte olan ve gelişmiş ülkelerde yapılan ölçümler yapay zeka iştahı diye bir şey ölçüyor. Yani insanlar yapay zekaya ne kadar meraklı. Dünyada 1 numaralı ülke hangisi biliyor musunuz? Biz bu konuda çok iştahlıyız. En alt sıralarda olanlardan bir tanesi İngiltere. İlginçtir. Mesela dersiniz ki gelişmiş ülke bu kadar bilim, sanayi falan. Yok millet hiç ilgilenmiyor. Şimdi arkadaşlar neden olduğunu verilere bakınca hemen anlıyorsunuz. Mesela yapay zekayı kullanma oranı en yüksek yaş grubu yaklaşık işte 30 yaşına kadar olan 18-30 yaş grubu diyebileceğimiz bir grup. Çok fazla. Avrupa'da ise nüfus hızla yaşlanıyor ve mesela 65 yaş üstünün yapay zeka kullanımı diğer yaş gruplarına göre çok düşük. Normal yani ben bile zor adapte oluyorum. Daha o yaşa gelmedim ama bizim zamanımızda yoktu böyle. Şimdi ne işe yaradığını öğreneceğim de onu hayatıma alacağım da oturmuş bir düzenimiz var. Hani belli bir yaştan sonra bunları değiştirmek kolay değil. Ama nüfusunuz genç ise ki Türkiye hala genç bir nüfus dünyanın birçok ülkesine göre bu konuda merakınız çok artıyor. Fakat merak var da nasıl bir merak bu? O henüz belli değil. Mesela biz bunu üretmekten ziyade kullanmak, onunla oynamak, bir şeyler yapmak konusunda çok çok meraklıyız. Mesela 2025 yılında dünya genelinde bütün insanlar arasında yaklaşık %20, %19.2 yapay zekayı kullanıyormuş. Aktif olarak kullananlar. Bunların çok ilginçi %70-80 kadarı, erkek kadın arasında oran aynı. %70-80 kadarı kendi özel hayatı için kullanıyor. %15 ila 25 kadarı işi için kullanıyor. Bakın bu ilginç. Özel yaşamda terapist olarak kullanan var mı? Böyle tipler var ya muhabbet ediyorlar. Ya bizimki bana böyle bir şey dedi ben çok bozuldum. Ben cevap da veremedim ne diyeyim ben buna falan filan diye. Böyle bir dertleşiyorsun falan. Bir de şimdi arada kimse yok ya kimse görmüyor seni o rahatlık içinde kaptırıyorsun. Ama yapay zeka kullanmayan insanların büyük bir kısmı çok büyük bir oranı ki bu %5-10 civarına tekabül ediyor. Güvenlik endişesiyle kullanmıyor. Yani benim oraya yazdıklarım bir yere gidiyordur, insanların kulağına gider falan diye. Ama bazımızda hiç böyle bir endişe yok. Kaptırıp gidiyoruz. Özellikle gençler neler konuşuyorlar aklınız durur. Yani her şeyi oraya yazıyorlar. Bizim çocukların arada bir yapay zekalarına ben bakıyorum. Benden iyi tanıyor çocukları vallahi. Her şey amel defteri gibi. Ne varsa orada. Şimdi bu tabii yeni teknolojiye gençlerin daha hevesli olmasından dolayı anlaşılabilir bir şey. Bir olgu daha var. Bütün dünyada geçerli. Eğitim seviyesi yükseldikçe yapay zeka kullanımı artıyor. Eğitim seviyesi düştükçe, okuryazarlık düştükçe de tabii ki bu sistemden uzak duruyoruz. Yapay zekanın en önemli tarafını daha önce vurgulamıştık. Gene hatırlatalım.
Şu anki yapay zekalar dil modeli. Dilde ne kadar yetkinseniz bu yapay zeka size o kadar iyi karşılık veriyor. Yani çevirileri ona yaptırırken, ödevleri yaptırırken bir daha düşünün. Siz dil yeteneğinizi geliştirmezseniz, yapay zekayı kendinizi geliştirmek için kullanmazsanız bir süre sonra o sizdeki yetenekleri alıp yetenekli birileri için kullanacak. Ve dolayısıyla bu yapay zeka dünyasında mesela dil becerisi, eğitim becerisi her zamankinden çok daha önemli. Ve bu yapay zekayı kullanmayan her 10 kişiden 6'sı yani çoğunluğu kullanmayanlar benim ihtiyacım yok diyor. Büyük bir yanılgı olduğunu çok yakında bunun anlayacağız. Yani birçok insan yapay zekaya ihtiyacı olmadığını düşünüyor ama böyle bir dünyada ne yapıyor olursanız olun bu teknoloji bir şekilde hayatınıza girmek durumunda. Buna mecbur kaldık. Yani elektriksiz yapacağım ben demek gibi bir şey. Buna ihtiyacımızın olmadığı bir alan yok. Sadece herkes gibi kullanmak zorunda değiliz. Bu programda biraz da mıncıklayacağımız durum bu. Fakat bir taraftan da işte bu hatalı bilgi. İnsan bilgiyle yaşayan bir varlık. Hatalı olup olmadığını kontrol edemeyeceğiniz bir şey var elinizde. Bir de ona aşırı bir güven geliştirdiniz mi? Neler neler olabilir bir düşünün. Ben bir baltayı taşa vurdum arkadaşlar bu ilk çıktığı zamanlar. Bir makale yazmış arkadaşlar bana gönderdiler. Ben de hemen yeni yapay zeka uygulamamıza girdim. Makaleyi gönderdim dedim şu konuda bana bir araştırma yap. Of bir araştırma yaptı bir sonuçlar verdi. Bizim çocuklara gönderdim dedim bak bu makalelere de bakın bunlar yeni çıkmış falan diye. 15 gün sonra bizim asistan arkadaşlardan biri ya hocam dedi biz 15 gündür arıyoruz o makaleleri bulamadık dedi. Nasıl ya dedim yapay zeka buldu sen niye bulamadın? Bir girdim hepsini uydurmuş. Bildiğin isimler, ya araştırıcı isimleri, makale isimleri çok tutarlı gözüküyor. Hiçbiri yok öyle bir şey. Dergi isimleri uydurmuş, başlıklar uydurmuş. Çünkü ondan sonra anladım ki bu bana güzellik yapmaya çalışıyor kendince. Onu eğitmediğin sürece, onu rayda tutmadığın sürece tehlikeli olabilecek kısımları var. Hele ki arkadaşlar sağlık konusunda çok görüyorum. Check-up'ları, sağlık raporlarını yükleyip oradan konsültasyon alıyorlar. Aman diyeyim bir hekime başvurmadan henüz o kadar güvenmeyin. Buyurun efendim. Bir mikrofon alalım size. Öncelikle merhaba hocam. Merhaba. Belma Özkan. Belma Hanım hoş geldiniz. Eğitimciyim ben de. Harika. Eğitimde yapay zekanın önemine çok inananlardan birisiyim. Hatta köklü bir lisede şu anda proje koordinatörü olarak da yapay zekanın eğitim entegrasyonunu bu Nefis. sene okulumuzda yapacağız inşallah. Benim Yapay sorum zekayla kopya çekmeye engel olabiliyor mu? maalesef şu an hala değil. Herkes bununla uğraşıyor Evet, mesela. çocuklar çok aktif kullanıyorlar. Benim sorum şu olacaktı o zaman sizin örneğinizden de yola çıkarak. Yapay zeka çağında o zaman bilmek mi önemli, sorabilmek mi önemli? Gitmek mi zor, kalmak mı zor gibi oldu. Şimdi efendim Teşekkür ederim. ben çok teşekkür ederim. Bizim zaten yaklaşık herhalde 10-15 senelik bir problemimiz var. İnternet, arama motorları falan hayatımıza girdikten sonra. Öğrenemediğiniz bir şey var mı? Mesela şu YouTube'da arayıp da bulamayacağınız bir şey var mı? Yani ben mesela öğrencilerime böyle ödev veriyordum. Bir konu, YouTube'da öğrenilemeyecek bir konu bulun, getirin size not vereceğim diye. Mesela son 4-5 senedir böyle bir şansınız yok. Her şey var orada. Aradığımızı bulabildiğimiz ve bilgiye her an ulaşabildiğimiz bir yerde bilgiye sahip olmanın bir kıymeti kalır mı acaba? Şu anda mesela bilmenin çok fazla önemli olmadığı bir zamandayız. Öğrenebilmenin, doğru sorabilmenin ama en önemlisi de bugün benim ana mesajlarımdan biri o zaten. O bilgiyi belli bir anlamda ya da bağlamda birleştirip işe yarar bir anlatıya dönüştürebilmenin çok önemli olduğu bir zamana geldik. Şimdi bilgi hepimizde var ama mesela ben yıllardır nörobilimdir, evrimdir, biyolojidir okuyorum, araştırıyorum, anlatıyorum bilmem ne. Şimdi yapay zekaya bu konuda bir soru sor. Vallahi benim karşımda nal toplar. Onda çok iddialıyım. Çünkü yıllardır benim kafam oraya çalışıyor. Duyduğum her şeyi o bağlamda değerlendiren bir zihnim var. Ne bilgi gelirse gelsin ben bunu başka bir bağlama dönüştürüyorum ve benim yapay zeka bana bir şey yapacak diye bir korkum yok. Niye? Bana özgü bir bağlamla bilgiyi işleyebilme çok şükür şansım var. Şimdinin dünyası eski alışkanlıkla bilgiyi bir şey zanneden insanların çok sıkıntı çekeceği bir dünya. Bilgi artık o kadar önemli bir şey değil. Bilgiyi ne bağlamda arıyoruz? Hangisi lazım, hangisi değil? Ben nereye gitmek istiyorum? Bu bilgiyle ne yapacağım? Amaç, anlam ve bağlam olmadan bence bu çok zor. Bu arada sizin nezdinizde sevgili öğretmenlerimize ufak bir tüyo vermek isterim. Hani o kopya çekmeyi falan engellemeye çalışıyoruz ya yapmayın.
Yani artık gerek yok. Strateji değiştirin. Çocukların yapay zeka kullanımını mecbur tutacak ödevler falan verin. Yani yapay zeka kullanımına not verin. Çünkü birazdan geleceğim. Şimdi bizi bekleyen yeni bir imkan var. Bu imkan için önce bu araçları güzel kullanmayı en azından gençlerimize öğretmemiz lazım. Şu anda bir tehlike varsa yapay zeka değil, yapay zekanın yanlış kullanımı tehlikesi var. Ve maalesef şöyle bir şey söyleyeyim, artık bu iş fren tutmuyor. Bu işi pek kontrol yapamıyorlar. Yani iş bir para yarışına döndü çünkü. Herkes kaptırdı, geliştiriyor devamlı olarak. O yüzden bizim kendimizi kontrol etmemiz gereken bir devirdeyiz.